2022'de zinciri kırma. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki hangi zinciri kırmayayım, blok zinciri mi? Bazılarınız da diyecek ki ben zaten 6 yıldır kırmıyorum, elbette bu yılda kırmayacağım. Dile kolay bunu size 7. kez anlatıyorum ama unutanlar ya da hayatında ilk kez karşılaşanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Zinciri kırma bir kişisel gelişim stratejisi arkadaşlar. Kendimizi daha iyi hale getirebilmek için ne yaparız? Hayatınızın her günü işte böyle bomboş bir tuval gibi. Onu mouse'unuzu kullanarak istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Mesela şuraya güzel, küçük, açık bir kitap koyalım. Sayfaları tertemiz olsun, bomboş. O boş tuvali her gün açtığımız hayat kitabının o yepyeni tertemiz sayfalarını yaptığımız seçimlerle, aldığımız kararlarla tek tek doldurmaya başlarız, öyle değil mi? İşte ben şu kötü huylarımdan vazgeçeceğim, şu iyi alışkanlıkları kazanacağım. Sonra mouse'umuzla kırmızı rengin üzerine gidip küçük kırmızı çiçekler konduralım şu bölgeye. Herkes hayatında en az birkaç kez bu tür kararlar almıştır. Almıştır da kaç kişi bunları başarıyla uygulamıştır? Yapılan araştırmalar bunların hayata geçirilmesinde bazı faktörlerin kritik bir rol oynadığını bize gösteriyor. Mesela aldığımız bu kararların, kendimize koyduğumuz bu hedeflerin uygulamasını önümüzdeki pazartesi, haftanın ilk gününde başlatmak gibi. Ya da ayın ilk gününde, ki bu daha etkili. Ya da yılın ilk gününde uygulamaya başlamak, ki bu en etkilisi. İşte ben de her yıl, genellikle yılın sonlarına doğru o en uzun gecede, 21 Aralık gecesinde geçerim tuvalimin karşısına, geçen yıl yaptıklarımı düşünmeye başlarım. Bu yıl neler başardım, neleri başaramadım? Ektiğim hangi tohumlar yeşerdi? Gelecek yıl ne gibi kararlar alabilirim diye o doldurduğum hayat defterimin sayfalarını bir karıştırırım. Unutmayın, bu sizin dünyanız. Bu sayfaları dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Öyle ya da böyle herkes kendi defterinin sayfalarını dolduruyor. Ancak yine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki çok az kişi bu hedefi gerçekleştirmek için sürekli, istikrarlı bir çaba içerisine girebiliyor. Peki problem nerede? İşte ben bu konunun peşine düştüm yıllar önce ve yaptığım araştırmalar sonucunda gördüm ki bazı teknikler, bazı psikolojik taktikler işe yarıyor. Bunlar adeta insan beyninin kilitlerini açan istikrarlı birer anahtara dönüşüyor. İşte 6 yıl önce ben bu teknikleri sizlerle paylaştım. Hedefini belirle. O hedefe ulaşmak için her gün bir şey yap. Yaptıktan sonra da önüne bir takvim al ve o günün üstüne kocaman bir... Pek çok kişinin işine yaradığını gördüm. 5 yıl önce bir kez daha paylaştım. Daha çok kişinin işine yaradığını gördüm. Sizlerden gelen binlerce olumlu mesaj işte benim bu paylaşımlarımda ana motivasyon kaynağım oldu ve son gelenlerden birini gönderen kişilerden de aldığım özel yazılı izinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki bu mesajda 11 yaşında bir oğlum var. Eren. Buradan selam da yollayalım Eren'e. Geçen akşam rahatsızdı, okula gidemedi. Her akşam kitap okuyoruz normalde. Ben okuyamaz diye düşünürken zinciri kıramam dedi. Önce şaşırdım. Sen nereden bu kavramı biliyorsun dedim. Sizin hazırladığınız videodan bahsetti. Bu ülkede hala umut var demek istiyorum ve size teşekkür etmek istiyorum. İlham olduğunuzu bilin, emeğinize sağlık. Asıl sizler benim ilham kaynağımsınız. Ben de bunu bilin istiyorum. Ve bu son derece basit tekniğimizi 7. yılımızda 7. kez uygulamak üzere bir kez daha sizlere tarif etmek istiyorum. Önce kendinize sizi en çok ne ilgilendiriyorsa, neyi gerçekleştirmeyi istiyorsanız o şekilde bir hedef belirliyorsunuz. Bu hedef her şey olabilir. Az önceki mesajdaki gibi kendinizi geliştirmek için kitap okumak olabilir. Daha sağlıklı bir yaşam sürmek için egzersiz yapmak olabilir. Benim geçen yıl kendime koyduğum hedef gibi 3 boyutlu resimler yapmak olabilir. Ne yapmak istediğinizi siz seçin. Evimizin yanına yaşlı ve bilge bir ağaç dikelim şimdi de. Kırmızı bir ağaç olsun. Sonra bu hedefi gerçekleştirmek için atmanız gereken en küçük adımı belirliyorsunuz. Bunu maddenin atomu gibi düşünebilirsiniz. Hedefinizin en küçük yapı taşı, en küçük bloğu. Her gün 10 sayfa kitap okuyacağım da olabilir, 20 dakika yürüyüş yapacağım da. Sonra bu hedefi de 2'ye bölüyorsunuz.
10 sayfa değil de 5 sayfa okuyacağım. 20 dakika değil de 10 dakika yürüyeceğim gibi. Bu başlangıç gazınızı almak, beyninizin aldığı duygusal kararları analitik, mantıklı kararlara dönüştürebilmek için gerekli bir adım. Sakın ihmal etmeyin. Oturduğunuz yerden o hedefi gözünüze kestirmek, yaparım ya ne olacak demek kolaydır ama yapmak zordur. Şu bölge biraz boş kaldı. Oraya da eskilerden birkaç ağaç düşürelim. Hele hele her gün yapmak çok çok daha zordur. Zaten bu stratejinin son ve en önemli parçası da bu. O hedefinizi gerçekleştirmek, ona yürümek için her gün bir şeyler yapmak zorundasınız. Hedefiniz sağlıklı bir yaşamsa her gün yürümelisiniz. Hedefiniz bilgeliğe ulaşmaksa her gün okumalısınız. Hedefiniz sanatla huzur bulmaksa o tuvale her gün bir şeyler çizmelisiniz. Biz sanatçılar farklı bir grubuz. Biz mutlu bir azınlığız. Tıpkı şuradaki ağaçlar gibi. Ağaçlar gibi istikrarlı olmak, hayat kitabına kök salmak ve yavaş yavaş büyüyüp gelişmek. İşte böylesine istikrarlı bir hareket kabiliyetini kazanabilmek asıl hedef. Ve bu istikrarın anahtarı da kağıt üzerine attığımız bir çarpıyla gerçekleşecek. İster kendinize basit bir çizelge hazırlayın, ister benim hazırladığımı aşağıdan indirin, kullanın, hiç fark etmez. Bu işin kritik tarafı kağıt üzerindeki bir takvime kalemle çarpı atmak. Bunu bir ritüel haline getirmek ve her gün tekrarlamak. Attığınız o çarpılar zamanla bir zincire dönüşecek. Zinciriniz uzadıkça siz onu kırmamak, ritüelinizi aksatmamak için kendi kendinizle bir mücadele içine gireceksiniz. Ve bu mücadele sizi güçlendirecek. Zinciri kırmanın özü bu. Özü bu ama bunu güçlendirecek bazı yardımcı teknikler de var. Mesela bu işi başkalarıyla birlikte yapmak. Ben zaten biraz da o yüzden bunu her yıl böyle ilan ediyorum yılın sonuna doğru. Çünkü 6 yıl önce başlattığım o ilk harekette kendime koyduğum hedef her pazar yeni bir video yayınlamaktı. Haliyle bunu böyle duyurup binlerce insana söyleyip bir daha geri adım atmak çok daha zor bir hale geldiği için o gün bugündür ben de o videoları yapmaya, yayınlamaya devam ediyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Siz de duyurun kendi hedefinizi. Takviminizi kocaman bastırıp duvarınıza asın. Her zaman gözünüzün önünde dursun. Ailenizle birlikte başlayın. Arkadaşlarınızla bunu bir mücadeleye, bir oyuna dönüştürerek devam edin. Bu hedefi paylaşmayı ve gözünüzün önünde tutmayı kolaylaştırmak için her yıl yeni büyük bir poster tasarımı da yapıyorum ve yine her yıl bu tasarımı sürekli değiştiriyorum. 2022 yılı için yaptığım tasarımda Metaverse temasını uyguladım. Bu yılki mottom her gün yeni bir evren kur kendine. İnternetin gelecekte 2 boyuttan 3. boyuta doğru genişleyeceğini bildiğimiz için gündelik evrenlerimizi temsil eden bu 3 boyutlu küçük küreleri kullandım. Hedefinizi gerçekleştirdikçe bu kürelerin içine bir çarpı atıyorsunuz. Aynı zamanda yılın ayları yerine 14 günlük zincirleri öne çıkartan bir tasarım bu. Dileyenler her ay yeni bir hedefe daha kolay başlayabilsinler diye ayın ilk günleri altın değerinde ve altın renginde. Cumartesi ve pazar günleri kendinize daha fazla vakit ayırabileceğinizi hatırlatacak şekilde daha farklı renklerde. Yeni yıla girerken bu öte evrenin yanı sıra bir de gerçek evrenle ilgilenmek lazım, öyle değil mi? Bunun için her yıl hazırladığım astronomi takviminde geçen yılın teması Hubble Uzay Teleskobu'ydu. Onun çektiği en özel görüntüleri kullanarak bir tasarım yapmıştım. 2022 astronomi takviminin temasını ise uzaydan çekilen dünya olarak belirledim. İlk çekilen, en uzaktan çekilen, ayla birlikte çekilen dünya fotoğraflarının yanı sıra ilginç bazı görselleştirmelere de yer verdim. Neredeyse bir kağıt inceliğindeki atmosferiyle boşlukta asılı gibi duran, küçücük, kırılgan bir yaşam küresi içinde yaşadığımızı yıl boyunca görebilirsek belki bizler de dünyaya ve kendimize daha farklı bakmaya başlayabiliriz. Her yıl yepyeni teknolojik gelişmelerle karşılaşıyoruz. İşte 26 yıl önce internet diye bir şey çıktı, onu anlamaya çalıştık. 16 yıl önce ya medyanın da sosyali mi olurmuş dedik. 6 yıl önce ilk kez blok zincir diye bir şeyler ortaya çıktı ve popülerleşmeye başladı. Ve ne garip bir tesadüftür ki ben de bu zinciri kırma hareketini başlattım. Bu yıl Metaverse dedik, Web 3.0 dedik.
Önümüzdeki yıl daha da fazla NFT diyeceğiz. Kimisi bunları kendi hayatımıza birer tehdit olarak gördü. Kimisi de birer yatırım aracı olarak kabul edip hemen harekete geçti. Hangisi olduğunu, hangisi olacağını elbette kimse bilemez. Geleceği göremez. Ama benim kesin olarak bildiğim bir şey var. En büyük yatırım kendimize yaptığımız yatırım. Ve en değerli sermayemiz de işte o takvimimizdeki yapraklar. O yüzden 2022 zinciri kırma takviminde her bir günü içi boş bir küre olarak bıraktım. Potansiyel birer evren onlar. İçini doldurmak ve doldurduktan sonra bir çarpı atmak, bu şekilde zincirin halkalarını oluşturmak sizin elinizde. Ben önümüzdeki yıl 3. boyutla yakından ilişkilerime devam edeceğim. Umarım sizler de 2022 yılında her gün yeni bir evren kurarsınız kendinize. Defalarca duyduğum sorulardan biri. Ekranda yaptığım tüm bu resimlerle, bu 3 boyutlu dünyalarla ne yapacağım? NFT yapacağım.